Güzel arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Acil, çok acil çıkıyorum evden. Videomun ayarlamalarını falan da yapamadım. Şu an videonun da bir önemi yok zaten arkadaşlarım. Arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım apar topar ameliyata alınmış. Onun haberini aldım, hemen hazırlandım. Atıyorum kendimi dışarı. Bir bankamatiğe uğrayacağım. Para çekeceğim, sonra dolmuşla doğru hastaneye koşturmaca. Allah'ım şifa versin bütün hasta kullarıyla beraber. Benim arkadaşıma da dışarıda hava çok kötü. Şemsiye de almadım. Cansu'yla konuştum şimdi. Çok rüzgar var, yağmur var anne dedi. Ama şemsiyede de uğraşmak istemedim şimdi. Hadi gidelim bakalım hızlıca. Ameliyatta şu an apar topar alınmış. Gideyim yanında olayım arkadaşımın. Nasıl rüzgar. Görev tamam arkadaşlarım. Ameliyat olan arkadaşım Aslı'ydı. Bir kat ineceğiz Dursun amca. Dursun amca şimdi beni eve bırakacak. İftar hazırlayacağım. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Sevim abla burada. Dursun amca burada. İşte Arzu gelecek. Öyle dönüşümlü aramızda ayarladık, planladık bir şeyler. Öyle işte. Hadi gidelim bakalım. Bugün de böyle oldu. Dursun amcamı da göstereyim size. Dursun amca. YouTube'a bir selam ver. Hadi gidelim bakalım. Haydi bakalım. Doğru iftar hazırlamaya. Gözümü bir açtım. Aslıcığım fotoğraf atmış. Hakkınızı helal edin. Ben ameliyata giriyorum diye. Hiç ne olduğu da belli değil. Hani neyden giriyor, ne oldu falan. Ondan sonra işte diğer arkadaşlar yarım saat sonra falan gördüm ben. Sabahleyin ben uyanamadım arkadaşlar. Yani çok yorulmuşumdu. Ondan sonra diğer arkadaşlar falan yazdılar işte. Hani ameliyata alındı diye. Hemen apar topar geldim yanına işte bakalım. Allah'ım şifa versin. Allah'ım kimseleri hastane köşelerinde bunaltmasın. Darda zorda koymasın. Zor. İnsana insan lazım. Hastane köşelerine düşünce daha çok lazım. Allah herkesi güzel insana denk getirsin. Güzel arkadaşlarım. Haydi gidelim bakalım. Dursun amcam şimdi beni eve atacak. Ne demek Dursun amca, sen de sağ ol. Allah razı olsun. Dursun amcam beni bıraktı. Bekleyeceğim dedi. Dedim bekleme Dursun amca. Hiç bekleme. Ben dedim alacaklarım var. Pide de alacağım çünkü. Bim'den de peynir alacağım arkadaşlarım. Caner peynir istemişti. Labne peyniri sordu dün akşam. Kahvaltıda. Evde de yoktu. Bitmişti. Onu bir alayım. Bir de aktüel bakayım. Ondan sonra doğru eve. 290 TL. Aslı kedi. Ben burada hiçbir şey bulamıyorum. Göremiyorum, bulamıyorum. Baharatlık gelmiş. Ben en iyisi peynirimi alayım da evime gideyim. 500 TL. Hadi gelin. Labne alacağım. Bir de şu eritme peynirden alayım. Bunu da seviyor Caner. Bir de labne bulayım gideyim ben şurada. Nasıl yağmur yağıyor. Nasıl yağmur yağıyor. Aldım malzemelerimi, eksiklerimi. Ekmeğimi, pidemi de aldım. İftar hazırlamaya, iftar yetiştireceğim.
Oy, hadi gelin. Hızlıca kahvaltılık hazırlayacağım. Ve iftarımız hazır arkadaşlarım. Allah bin bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Dondurucudan börek çıkardım. Bu kremalı olan börek. Isıttığınızda bakın böyle çıtır çıtır oluyor. Ondan sonra kuymak yaptım. İçine hem telli peynir koydum hem kaşar peyniri koydum arkadaşlar. Bu telli peynir beni sinir ediyor. Uzamıyor. Tavsiyede bulunmuştunuz ama kuymakta uzayan en güzel peynir hangisi? Onu bana tekrar bir yazın. Yazmıştınız da ben unuttum. Orada da domates kavurdum arkadaşlar. Şimdi fırından pidemi çıkaracağım sıcak sıcak. Bize afiyet olsun. Allah bin bereket versin. Caner'cim başladı. Şifa olsun yavrum. Afiyet olsun. Allah kabul eylesin. O zaman haydi ben de azıcık oturup dinleneyim. Arkadaşlarım geleyim azıcık karşınıza. İftarımızı yaptık. Allah kabul eylesin. Bugün nasıl geçti hiç anlamadım. Gerçekten telefonu da yamulttum. Bugün nasıl geçti gerçekten hiç anlamadım. Başıma geleni de anlatayım size. Geçen de biz Cansu'yla çarşıya gittik ya arkadaşlar. Cansu anne bir dolanalım falan demişti hani. Çarşıya gittik dolmuşla falan. Ben o zaman bütün nakitimi harcadım arkadaşlar. Ondan sonra hatta dün akşam Minnoş'a mama alırken Cansu'ya dedim ki kızım dedim bir bankamatiğe de uğrayamadım dedim. Her şeye kart çekip duruyorum dedim. Cüzdanımda da nakit kalmadı. Nakitim olsa iyiydi falan diye daha dün akşam konuştuk. Ondan sonra bugün ben böyle yataktan işte gözümü açtım. Telefona baktım. Bir baktım fotoğraf falan işte. Yazışmalara baktım. Hemen dedim gitmem lazım. Ondan sonra şöyle bir üstümü başımı değiştireyim edeyim falan derken dün akşam evi nasıl bıraktıysam evim hala öyle. Abartmıyorum hala öyle. Mutfağa falan ben dün hiç giremedim. Sabahleyin de yataktan çıkamadım yorgunluktan arkadaşlar. Bir duş alayım dedim. Aslında ben hani oruçluyken duş almıyorum. Dün akşam duş bile alamadım yani düşünün o kadar yorgundum ki bedenim o kadar yorulmuştu. Sandalyeye in çık tabii in çık orayı toparla onu yap bunu yap. Kafa da yoruluyor düşünürken falan. Ondan sonra hadi dedim bir duşumu alayım da öyle gideyim saçım başım çok kötü falan diye. Dışarıda da fırtına var biliyorsunuz. Dedim bir bankamatiğe uğrayayım ben. Bankamatiğe gittim. Allah'ım kartı sokuyorum kart girmiyor. Kartı sokuyorum kart girmiyor. Ondan sonra ya bunu da böyle açık bir şekilde anlatıyorum yani hani beş parasız kaldığımı anlatayım. Kart girmiyor Allah'ım ya Rabbim şöyle bir durdum Allah'ım dedim ben şimdi burada kimden borç alacağım? Emanet alacağım yani borç alacağım. Ondan sonra ne yaptım ben? Dedim en iyisi Emine'nin ofisine gideyim. Emine'yi de aramadım mı? Ofise gideyim dedim. Ofise gidene kadar da annemle konuştum telefonda. Gittim anne dedim ben geldim hani ofise yaklaştım. İşte anneme de anlattım durumu falan. Tamam kızım dedi. Ama nasıl bir yağmur var, rüzgar var, fırtına var. Kafamı gözümü sardım, atkım matkım var ama rüzgar içime giriyor yani o atkıdan monttan giriyor. Sonra gittim Emine'nin ofis kapalı. Emine gitmiş ta Rizelere. Allah'ım ya Rabbim. Gene ben bir durdum dedim. "Cık." Ben dedim şimdi nereye gideceğim? Neyle gideceğim? Ee, yani Emine'nin oradan da böyle hastanenin oraya dolmuş gidiyor. Ondan sonra dedim ki haydi Yeliz. Haydi Cansu'nun kliniğe. Cansu'nun kliniğe de yürüdüm. Ya başıma öyle şeyler geleceğini bilseydim evden direkt kliniğe giderdim ama o kadar böyle yürüdüm ki. O kadar böyle şey oldum ki böyle yoruldum ki anlatamam size arkadaşlar. Emine'ye anlatıyorum. Kız diyorum niye diyorum sen ofisi kapatıyorsun ya Yeliz ablam gelir belki borç para ister benden demiyorsun diyorum bir gülüyor bir gülüyor. Ben neredeyim Yeliz abla diyor. Neredesin dedim. Ben dedi Rize'deyim dedi herhalde ya 1 metreye yakın kar falan var dedi. Tura gitmiş tur şirket açtı biliyorsunuz. Yeter ki hani işleri olsun Rabbim bol kazanç nasip eylesin. Ben işin gırgırındayım. Ondan sonra öyle konuştuk falan. Emine dedi ki Yeliz abla dedi taksilerde dedi kredi kart geçiyor dedi. Kredi kartı geçiyor dedi. Vallahi bilmiyordum Emine. İyi ki söyledin de. Yani bilseydim öyle olduğunu taksiyle giderdim. Hiç böyle de perişan olmazdım. Sonra kliniğe gittim dedim Cansucuğum ben gidemedim. Pardon. Ondan sonra anne dedi beraber gidelim dedi. Cansucuğumla beraber Aslıcığımın yanına gittik.
Ama nasıl yoruldum anlatamam size. Yani annemle kliniğe gidene kadar annemle konuşmaya devam ettim. Emine de ofisin oraya gidince kapattım. Sonra tekrar yürümeye devam ederken annemi aradım. Ondan sonra e, ne diyecektim kız? Ağzım dilim kurudu. Oruç oruç ağzım dilim kurudu. Böyle hem konuşmaktan hem hızlı hızlı yürümekten ağzım dilim kurudu arkadaşlar. Kalkıp iş yapmam lazım. Yapacak gücü enerjiyi bulamıyorum ama yapmazsam daha da olacak. Kilim karşıda duruyor. Çevireyim kamerayı, inanmıyorsanız bakın. Bakın. Bakın arkadaşlarım. Atkımı oraya koydum. Montumu şuraya koydum ıslak diye. Kilimim burada olduğu gibi duruyor. Evim 2 gündür süpürülecek. Yakın gözlüğüm burada. Oy oy. Bu Yeliz bugünü de akşam etti ama nasıl etti? Gördüğünüz gibi her yerim dağınık. Her yerim dün akşam nasıl bıraktıysam öyle. Hele mutfağı da ben hani dağıttım. Dün mutfağa da pek giremedim. Akşamdan da dış kapının oraya çöpün yanına koyduk. Yani çöpün yanına demeyeyim. Dış kapının oraya koyduklarım olduğu gibi duruyor bacılarım. Evimde hiçbir şey yapamadım. Düzen yapıyorum ama biliyorsunuz düzen yapıyorum. Ay az durun, az daha oturayım, durun. Gözüm kesmedi bir anda hemen kalkmaya. İftara da işte kahvaltı hazırladım. Çayım vardı. Azıcık daha bir çay demlesem mi acaba diye düşündüm şu an kendi kendime. Kavanozları atmayacağım arkadaşlar. Kilerden çıkardığım çöpler bir arada duruyor. Atmak istediklerim orada dış kapının oraya göstermiştim. Duruyor. Gösterdim mi bilmiyorum. Kavanozları atmayacağım arkadaşlar. Kavanozları köye götüreceğim Allah izin verirse ama hangi birini götüreceğim bilmiyorum. Sandığımı da köye götüreceğim. Sandığım dedemden yadigar bana. Annemin babasından İbrahim dedemden yadigar. O almıştı benim çeyiz sandığımı. Çeyiz sandığımı götüreceğim. Artık kendi evime mi götürürüm, anneme mi veririm bilmiyorum. Annem çünkü seviyor böyle sandıkta bir şeyler saklamayı falan. Hani böyle eskinin insanı. Onun sandığı eskidi. O yüzden belki anneme veririm sandığı. Benim arkadaşlar diyorsunuz ki Yelizciğim artık bir tane daha evin var köye götürürsünüz diyorsunuz ama topu 2 oda. 2 oda nereye neyi sığdıracağım ah bacılarım. O yüzden çok şey yapamıyorum böyle. Onu da götürürüm bunu da götürürüm diyemiyorum. Aslına bakarsan aşağıda 2 tane yatak var. Çocukların önceki yatakları duruyor. Mutfak eşyalarım var aşağıda birazcık onları götürebilirim. Yani mutfak eşyasını düşünmüyorum da köy evi için. Buradan neler çıkartacağım bilmiyorum. Yani hani böyle büyük ferah bir ev olsa birçok şeyi hani götürürüm. Döküntümü falan şey yaparım toparlarım ama çok döküntü götürmeye de gerek yok. Toplanmıyor ondan sonra bacım. Ben şimdi kalkayım. Gerçekten bugün hiçbir şey yapamadım. Dün evi dağıttığım gibi duruyor. Kalkayım yavaş yavaş toparlanmaya çalışayım ben. Şu kilimi milimi kaldırayım. 2 gündür evi de süpürmedim. Fırfırellayı açayım olmadı buraya. Fırfırella burayı bir süpürsün. Ben de mutfağa gireyim. Montumu, atkımı falan bir kaldırayım. Bir de göstereyim mi size bakın. Nasıl durduğuna bakın. Konsolumun üstü falan dağınık. İyi ki Ali yok evde. Hani pıt 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 ederdi. Allah rahmet eylesin. Kayınvalidemi kaybettikten sonra ona kaynanam diyemiyorum ya. Kaynanam benim diyordum ona. Baş kaynanam diyordum. Daha o kelimeyi kullanamıyorum. Allah rahmet eylesin. Bakın duruyor burası böyle. Kavanozları falan atmayacağım. Şapkamı da şuraya kalorifer peteğine attım. Hep ıslandık. BİM'den eve gelene kadar ıslandım. Hele Caner'in gelişini bir görseydiniz. Caner'e dedim ki oğlum çok ıslanmışsın dedim. Anne çok yağıyor dedi. Yüzerek geldim diyor. Yüzerek geldim anne diyor. Neyse. Hadi ben şu mutfağımı falan bir toplayayım. Kahvaltı soframı falan bir toplayayım. Buraları bir toparlayayım. Yani yapacak hiçbir şey yok. Toparlanacak. Yeliz bacınız yapacak. Böyle sakin bir video ile gelirim bugün de karşınıza. Ne yapalım? Her zaman bir olmaz. Bir de geçen de şu ayak bakım kremini aldım arkadaşlar. Annem almıştım bundan çok işe yaradı bu. Bu topuk çatlaklarına falan çok iyi geliyor. Bir alana bir bedava vardı. Şöyle duyuyor musunuz rüzgarı? Bir alana bir bedavadan 2 tane böyle kampanyadan almıştım. Onun da linkini bırakmadım daha. Instagram'a geçip de link bırakacak vakit bulamadım arkadaşlar. Bomba gibi geleceğim ama.
Allah izin verirse bomba gibi geleceğim. Sizler beni lütfen desteklemeyi unutmayın. Instagram'da da burada da beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Instagram Yeliz'in Günlüğü, buyurun gelin. YouTube Yeliz'in Günlüğü, buyurun gelin. Hepinizi beklerim. Daha fazla konuşmadan şuraları bir halledeyim ben bacılarım. Yaparsan güzel oluyor, yapmazsan yük oluyor insana. Hadi başlayalım, yapalım. Salonun dağınıklığını topladım arkadaşlar. Şimdi fırfırellamı çalıştıracağım. Halının püsküllerini de topladım. Vallahi böyle şeytan diyor ki kestir Yeliz. Güzel görünüyor evet ama kestir, seni bunaltıyor diyor. Şöyle bir başlatalım. Gelsin salonumuz. Evet. Alanı temizleme başlatılıyor. Bir güzel temizlesin. Ben de mutfaktaki işime devam edeyim. Mutfaktaydım, dedim salona geleyim, salonu halledeyim. O salonu süpürürken ben de mutfağı temizlerim dedim. Bunu versin şöyle. Çiçeklerin etrafına tel koyuyoruz ya. Geçen süpürmemde teli kaldırmıştım. Koltuğun arkasına koymuştum. Şimdi oradan aldım onu. Yoksa takılacak. Böyle önüne engeller geldiği zaman kafası karışıyor arkadaşlar. Mutfağa gidiyorum. Hadi bakalım. Pide 75 lira. Niye? Arkadaşlarım, sizi ocak başına getirdim. Mutfağın halısını makineye attım. Şöyle ocağımı bir güzel, bakın şunlar yağ. Şuralarını falan güzelce şununla biriken yağları temizledim. Bu fırçayla. Şurada da bakın şuraları da temizledim. Şu araları o kadar güzel temizliyor ki. Yüzüm oyun oynamaya geldi. Şimdi şuraları güzelce fırçaladım arkadaşlar. Demiştim ya, ocağımın yağını bile temizleyemedim demiştim size. Şimdi mesai yapıyorum. Bu mesai yapılacak. Şunu güzelce temizledim bacılarım. Güzelce hallettim. Bu
Bugün mesai yapıyor Yeliz bacımız. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Yıkandı, bitti. Şu köşelere, şuralara özellikle çok yağ birikiyor, böyle kalıyor. Kötü oluyor. Tamam, şimdi bir güzel alayım yağını, kirini. Parlatayım ocağımı. Dur. Tingil tingil etme. Şöyle güzelce alayım. Bakayım istediğim gibi olmuş mu bu kenarlar? Olmamış. Şurada var. Şurada. Sizi kilere getirdim arkadaşlar. Kilerime getirdim. Saat geç oldu. Vallahi temizlik düzen gibisi yok. Yok. Mutfağın halısını ve banyo paspas takımını makineye attım arkadaşlar. Yıkandılar. Haydi koltuğa atalım da. Koltuğa atalım da kurusun. Hadi gelin bakalım. Bir güzel kurusunlar sabaha kadar. Artık banyo temizliğine falan da geçiş yaparız Allah izin verirse. Bugün de böyle oldu. Ne yapalım? Bu da burada dursun. Açılır. Hadi dedim atayım yıkansın. Fırfırıyla mutfağı süpürürken kaldırdım öyle. Dedim yıkayayım. Halı kurutma yerimiz burası. Bu diğer kilim gibi olmaz, bu hemen kurur. Daha böyle ince ya. Çok uzakta kaldınız. Çok uzakta kaldınız. Ben hala kot pantolon, kazak. Mutfağa gireceğim. Şimdi sahur hazırlayacağım. Şöyle atayım. Fazlası havada kalsın. Şöyle. Kamerayı ayarlayamadım. Şöyle. Fazlası havada kalsın ki daha kolay kurusun. Oldu. Hadi mutfağa. Yeliz bacınız mutfağa geçiş yaptı. Gördüğünüz gibi ne yapacağız? Rende yapacağız. Kaşar rendeleyeceğiz arkadaşlar. Pratik, kolay bir seçenek yapacağım. Tripod, telefon böyle eğri duruyor, beni sinir ediyor. Dayanamıyorum yamukluğa. Sevmiyorum. Şimdi şöyle kaşarımızı da alalım. Sonra kasede getireyim. Şöyle aparatlarını göstermiş miydim size? Şöyle küçük rendesi var. Bu ne için bilmiyorum. Böyle bir rendesi var. Bir arkadaşım şey yazmıştı. Neslihan'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Cevizi falan çok güzel çekiyor Yeliz'cim demişti. Kullanan arkadaşlarımdan yorumları bekliyorum. Bu böyle dilimleme. Bu kalın. Bu da ince dilimlemek için herhalde. Çünkü arasında kalınlık farkı var. Bu da böyle kabağı, patatesi falan güzel güzel dilimlemek için diye düşünüyorum. Şu da evet, bu da herhalde cevizi falan şey yapmak için. Çekmek için. Bir arkadaşım yazmıştı. Kullanan arkadaşlarım neyi neye kullanıyorsunuz yazarsanız sevinirim. Şimdi kolay, pratik gözleme yapacağım.
Ve Caner'e kolay, pratik pizza yapacağım. Çocuğum göndermiş diye böyle Instagram'dan gönderiyor bana. Kalınlık kestim. Instagram'dan gönderiyor. İstiyor yani. Mesaj veriyor. Ben de ona göre yapayım. Hadi rendeleyelim, gelin. Şöyle bir yakına gelin. Bitti. Biraz daha rendeleyebilirim. Şöyle biraz daha keseyim. Gerçi hepsini rendelesem daha iyi. Kullanacağım çünkü. Pizzaya da kullanacağım. Yine çok güzel rendeledi. Hadi bakalım. Arkadaşlarım, gözlememi hazırladım. Pişirmeye başladım. Bu üçüncü kolay, pratik gözlem. Çok şükür. En kolay, en pratik gözlemelerden bir tanesi. Ramazan'da favori olur bu. Arkadaşlar, tam böyle sahurluk. Bu tarafını da yağlayalım. Güzelce yağlansın, pişsin. Bol tereyağlı. Çıtır çıtır. Tamam. Şimdi sırada ne var? Sırada pizzamız var. Onu da yapacağım. Birazcık duman ettik buraları ama olsun. Bu da pişsin. Sonrasında tamam. Üç tane yaptım arkadaşlar. En kolay gözlemelerden. Çıtır çıtır. Pratik gözlemelerim hazır arkadaşlar. Biraz parçaladım Instagram için. O kadar güzel oldu ki, böyle yumuşacık. İçinde kaşarları uzuyor. Mis gibi mis gibi. En kolay, en pratik gözlemelerden. Mutlaka bunun tarifini de yapın bacılarım. Shorts olarak paylaşırım zaten. Siz takipte kalın. Çok güzel, lezzetli oldular yani. Kopardıklarımdan attım ağzıma. Pizzamı fırına sürdüm. Kirli fırınıma sürdüm arkadaşlar. Dayanacak halim kalmadı. Bakın burada ben ne yapıyorum? İftar yapıyorum. Aman iftar diyorum, sahur. Bisküvi ve süt. Arkadaşlar çok severim yulaflı bisküviyle sütü. Sahurum bu olacak. Evet, bana müsaade güzel arkadaşlarım. Pizzamız pişti. Hemen Caner'i uyandırdım. Ben de sütle yulaf bisküvi yedim, biliyorsunuz. Yulaflı bisküvi yedim. Zayıflığımı yulaflı bisküviye ve süte borçluyum arkadaşlar. Ay, seviyorum böyle sıcak sütle bisküvi yemeyi seviyorum. Bugün de öyle olsun istedim. Gözlemeden falan da yedim ya, böyle kolay pratik gözlemeden. Bazen böyle hamur işi kokusu doyuruyor bizi. Yaparken kokusundan doyuyoruz sanki. Bacaklarım çok ağrıdı arkadaşlar. Yürümede gittim ya bugün. Bugün nasibi de öyle oldu. Yani kısmet nasip, kısmet öyleymiş. O zaman bana müsaade güzel arkadaşlarım. Videomu ne zaman düzenler karşınıza gelirim? Düzenleyebilir miyim bilmiyorum. Güzel bir uykuya ve dinlenmeye ihtiyacım var.
O zaman hadi Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.